Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Sürekli videolarda gelen sorular oluyordu. Ben de bu yüzden bir soru cevap videosu çekmek istedim. Açıkçası biraz da yorgunum videolardan dolayı. Şöyle oturarak bir video çekmek bana da iyi gelecek. Geçenlerde bir şey paylaşmıştım, bir gönderi paylaşmıştım. Orada merak ettiğiniz soruları cevaplayacağımı söylemiştim. Sizler de sağ olun. Sizler de sorularınızı sormuşsunuz. Güzel mesajlarınızı iletmişsiniz. Genelde sürekli iyi yorumlar oluyor. Ama içerisinde kötü yorumlar da geliyor yani. Ya şunu hiç unutamıyorum. Mesela bir kaza geçirdiğim esnada bir izleyici şey yazmıştı. Oh oldu, iyi oldu, bunu hak ettim falan yazmıştı. Yani insan hiç tanımadığı bir insana neden böyle bir şey yazar anlamış değilim. Yani o şeyi hiç unutamadım. O mesajı hiç unutamadım. Bu güneş de yüzüme vuruyor. Yerimi mi değiştirsem? Yerimi değiştirip geliyorum. Telefon nereye? Aa, üstüne oturmuş. Cemal bana kısır. Nereden geldiğimizi bilmiyorum. Hani kökenimizi tam olarak araştırmadım. Açıkçası kendimizi yörüklere çok benzetiyorum. Belki atalarımızla, onların atalarıyla bizim atalarımızın bir akrabalık bağı olabilir. Ama buraya yerleştiğimiz için dedelerimizden biz de Kürtçe öğrendik. Mesela videoları çekerken sürekli şey diyorlar. Kürtçe konuştuğunuz yerleri anlamıyoruz diyorlar. Bunların tamamı için altyazı ekliyorum arkadaşlar ve bu altyazı ekleme işlemi benim minimum 6 saat, maksimum 9 saatimi altyazı eklemeye ayırıyorum. O yüzden siz de videoları izlerken altyazıları açarak izlerseniz çok sevinirim. Yani bütün konuşmalar için altyazı ekliyorum. Sadece Kürtçe konuşmalar için eklemiyorum. Bu işin en zor yanlarından birisi de işte kötü yorumlar. Çok stresli bir iş yani gerçekten. Hani uzaktan nasıl görünüyor bilmiyorum. Bazen şey diyorlar bana. Tabii bunlar kulağıma gelen şeyler. İşte ne yapıyor ki sanki yaptığı şeyleri çekiyor, video yapıyor, atıyor diyorlarmış. Bazı işler dışarıdan kolay görünür ama gerçekten bu iş için ben mesela şu an 5 günde bir video paylaşıyorsam o 5 günümün 4 gününü sadece video çekimleri için harcıyorum. O 5 günde sadece bir gün dinlenebiliyorum. Onu da ev işlerine, çocuğa, işte yemeğidir, şunadır, bunadır, bahçeyle her türlü işe ilgileniyoruz. İnanın ki hiç boş zamanım olmuyor. Yani mesela şu anda küçük bir bebeğim var, Ayvalı. Onunla ilgilenmek video çekmekten daha kolay. Yani bir bebeğe bakmak video çekmekten daha kolay. Canım siz 2 kişisiniz ya, o kadar kışlık yiyecek size fazla değil mi? Yazmış bir izleyicimiz Kezban Hanım. Aslında fazla değil. Yani şöyle düşünüyoruz. Hiç satın almadığımız için mesela domates kaç yemeklik, diyelim ki 10 yemeklik domates kuruttum. Kışın zaten 10 defa onu pişirirsen biter. Yani dışarıdan domates almadığında, çünkü satın almamak için zaten kışlıkları hazırlıyoruz. Ben kışlıklarımı, kurutmalıklarımı buzdolabında sakladığım için kurtlanmıyor. Kurtlanmadığı için de uzun süre kullanabiliyorum. Yani bize yetiyor. Artarsa saklıyorum ya da işte bir arkadaşım geliyor, bir yakın dostumuz, ahbabımız geliyor. Onlara ikram ediyoruz, onlara veriyoruz. Zeynep Hanım İstanbul Çatalca'dan bizleri takip ediyormuş. Çayın rengi çok güzel. Suyundan mı yoksa kaçak çay mı? Bizlerin çayı o rengi vermiyor demiş. Sevgiler demiş. Çayımızın çok soran oluyor. 3-4 tane çayı karıştırıyorum arkadaşlar. 3 tane tekel çay. Tekel bizde öyle adlandırılıyor. Tekel dediğimiz bu normal marketlerde satılan belirli markaların çayı. Kaçak çay da zaten işte bu daha iri parçalı oluyor. 1 kilo kaçak çaya her markası farklı 3 tane tekel çayı karıştırıyorum. Hepsini birbirine karıştırıyorum. O şekilde kullanıyorum çayımı. Öyle daha güzel oluyor. Hem ağır olmuyor hem de güzel bir rengi oluyor. Yani ben tadını çok seviyorum. Ama bir çay var arkadaşlar. Yani şu ana kadar içtiğim en güzel çay Mevlana çay. Yurt dışında satılıyor, Almanya'da falan. Bir izleyicimiz sağ olsun bana getirmişti. Oradan tadına baktım. Bu sefer müptelası oldum yani. Diğer çayları içemiyorum şimdi. Almanya'da falan tanıdığınız varsa isteyin getirsin size.
Bu arada izleyicilerimden Tayibe Hanım'a çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve İlknur Çavuş çok fazla yorum bıraktığı için sürekli aklımda kalıyor. Türkan abla, Türkan İnce. Kullanıcı isimleri öyle olduğu için bu şekilde sesleniyorum ama Gamze Ertürk. Gülay Hanım, yeni abonelerinizden biriyim. Üniversite bitirmiş biri olarak neden köy hayatı? O kadar okumuşsun, bunca yıl emek vermişsin. Neden meslek edinmedin? YouTube bir yere kadar, meslek edip çalışsan geleceğini garantilesen. Eşim için buraya gelmişsin tamam ama ne bileyim, bence doğru bir karar değil. Sadece düşüncem beni bu şekilde mutluluklar hayatında demiş. Teşekkür ederim Gamze Hanım. Ben Erzurum Üniversitesi İktisat mezunuyum arkadaşlar. Açık öğretimden de çocuk gelişimi lisans bölümünü bitirdim. Bu konuda haklısınız arkadaşlar. Hani ben de olsam ben de derim acaba neden üniversiteyi bitirip köyde yaşıyor diye. Ya şöyle bir şey, ben eşimle tanıştığımda 2 sene KPSS çalışmıştım, atanamamıştım. Evlendim ve 3 sene de yine KPSS ile uğraştım. Ama bilmiyorum, yani YouTube benim için çok farklı bir yerde. Öncelikle yani YouTube'la beraber ben kendimi buldum diyebilirim. Çünkü ben küçüklüğümden beri böyle fotoğraf, video işlerine çok meraklıydım. Yani böyle hep bir merakım vardı, hep bir ilgim vardı. O yüzden bu işi yapıyor olmak ve bu dağ köyünden binlerce insana sesleniyor olmak benim için çok güzel bir şey. Şu an sevdiğim işi yapıyorum. Yani hem köyde yaşıyorum, sevdiğim hayatı yaşıyorum, hem de işimi yapıyorum. Tabii ki bunun da çok zorlukları oluyor ama yani bu iş nereye kadar gider, YouTube nereye kadar gider bilmiyorum ama ben sürdürebildiğim kadar sürdürmek istiyorum ve işimi ileriye taşıma düşüncelerim var. Hani daha güzel yerlere gelsin, daha güzel içerikler üreteyim, daha fazla insana sesleneyim. Yani YouTube'da kendimi buldum diyebilirim size. Uzun uzun anlatmayayım, çok zamanınızı almak istemiyorum. Bu şu değil ki yani ileride şehre yerleşmem demiyorum. Çünkü büyük konuşmak istemiyorum. İnsanın hayatında nasıl gelişmeler olur, neler yaşar onu bilemediğiniz için hani şu an için bunları düşünüyorum. Hani illa ben hayatımın sonuna kadar burada yaşayacağım demiyorum. Hayat neler getirir, insan yaşadıkça düşünceleri de değişiyor, fikirleri değişiyor. İnsan yaşadıkça hayatı değişiyor, deneyimledikçe farklı düşünüyorsun. İleride ne düşünürüm, nasıl bir hayatım olur, şehirde yaşar mıyım? Bunu bilmiyorum. Yani bunu bir tek Allah bilir. Yaşayıp göreceğiz her şeyi. Tüm aileyi tanıtan video gelsin ve Çınarlı Fatma ablalı videolar. Seni çok sevdim. Sesin huzur veriyor demiş Selda Hanım. Çok teşekkür ederim. Ya şöyle mesela izleyicilerimiz yazıyor, Çınar'la Fatma ablayla işte Sakine ile video çek, işte hani bu videoda onlar yok, onları özledik. Evet, siz de haklısınız, onları özlüyor olabilirsiniz ama her zaman oraya gitme imkanım olmuyor. Onlar müsait olmuyor. Bir de insanları sürekli video çekimiyle sıkmak da istemiyorum. Hani her şey tadında kalsın, dozunda kalsın istiyorum. Eşinizle nasıl tanıştınız ve senin ailen hangi köyde oturuyor, uzak mı? Eşim bu köylerden Malatya'ya yolcu taşıyordu arkadaşlar. O sırada bizim annemlerin oturduğu beldeye de gelip gitmeye başladı. Ben de o sırada Ankara'dan dönmüştüm. 2 yıl Ankara'da kaldım, dershaneye gittim. Döner dönmez Kemal de bizim beldeye işe başlamış. Orada arabaya bindim, yani Malatya'dan annemlerin köyüne gelmek için arabasına bindim. Orada gördüm, öyle zamanla konuştuk, tanıştık. Şimdi buradayız işte. Ailem bize 1 saat, yok 40 dakika uzaklıkta bir beldede yaşıyor. İleride şehre taşınma gibi bir durumunuz var mı? Köy şartları seni zorluyor mu? Bebek de olunca o yüzden soruyorum. Bir de sağlığın nasıl gidiyor? Kazadan sonra daha iyi misin? Hep iyi ol inşallah demiş. Çok doğalsın, tertemizsin. Rabbim yolunu açık etsin inşallah demiş Merve. Çok teşekkür ederim Merve. Çok sağ ol güzel mesajın için. İleride şehre taşınma gibi, yani şu an için öyle bir düşüncem yok. Çünkü köyü ve toprağı çok seviyorum. Toprakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Bir şeyleri yediğim, içtiğim şeyleri kendim yapıp yemeyi çok seviyorum. Kendim yetiştirmeyi çok seviyorum. Şehir hayatı bana göre değil yani. Gerçekten hani güzel söyleyeyim de güzel insanlar beni güzel görsün diye bunu söylemiyorum. Gerçekten
Mesela bakın şu an tertemiz bir hava geliyor. Bu hava şehirde yok yani. Bu sessiz tabiat yok. Kuşların sesi yok. Toprak yok. Yani ne bileyim çiçeklerim yok. Sebzelerim yok. Tavuklarım yok. Yani bunlarla yaşamak istediğim için burada yaşamak istiyorum. Yani şehir hayatı bana göre değil. Ha ileride ne olur bilmiyorum. Allah bilir. Düşüncem değişir mi değişmez mi orasını bilmiyorum. Yaşlılığımda tabii ki olabilir yani kışları gitmek isterim yaşlandığımda. Ama şu an için istemiyorum. Sağlığım kırılan kemiğim yanlış kaynadı arkadaşlar. Çünkü ameliyat olmadım. Beni ameliyat etmediler. İlk gittiğim hastanede Van'a gitmişti, göndermişlerdi beni. Oradan başka yere sevk de etmediler. Hani biz dedik beni Ankara'ya sevk edin. İşte orada ameliyat olayım. Sevk de etmediler. Sonra ben eve gittim annemlerin evine. Orada kaldım. 3 ay yatalaktım ve o süre boyunca annemlerin evinde kaldım. Oraya gittim artık o evin içerisine girdim ya. Oradan artık çıkmak istemedim. Yani o zaman öyle bir psikolojiye sahiptim ki evden dışarı gitmek istemedim ve bende ölüm korkusu olmaya başladı. Ameliyat olursam ya ölürsem diye düşünüyordum. O Konya'daki doktor gel seni ameliyat ederim dedi ama ben en başta beni ameliyat etselerdi tamamdım. Ama daha sonra eve gittim. Evde kalınca ameliyat fikri bana çok ürkütücü geliyordu. Yani reddettim ameliyat olmayı. Onun öyle bilmiyorum belki hayırlısı böyledir. Belki ameliyat esnasında bir komplikasyon da gelişebilirdi. Yani kötü bir şey de olabilirdi. Bazen keşke ameliyat olsaydım diyorum. Bazen de hayırlısı belki böyleymiş diyorum. Kendimi bu şekilde teselli ediyorum açıkçası. Şu anda kemiğim yanlış kaynadı arkadaşlar. Bu yüzden iş yaparken ya da herhangi bir şey yaparken tabii ki zorlanıyorum. Sadece yaşadıklarım aklıma geliyor. Ben bir iş yaptığımda artık e, yani ağır bir iş yapmamam gerekiyor. Fazla eğilmemem gerekiyor. Fazla masa başında oturmamam gerekiyor. Fazla yürümemem gerekiyor. Her şeyi azar azar yapmam gerekiyor. Bunları fazla yaptığım takdirde ağrılarım oluyor. Gece sabaha kadar belim ağrıyor. Kırılan yerim ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Ne bileyim işte aman. Detaylı ev turu gelsin demiş Zeynep Hanım. Çekeceğim inşallah. Depremden önce de söyledim çekeceğim. Tam çekecektim deprem oldu. Bir izleyicimiz demiş ki ailenizle çok uzak mısınız ilçe olarak ve çok huzur verici videolarınız demiş. Teşekkür ederim. Her ikimiz de aynı ilçeye bağlıyız. Onlar da Çeliken ilçesine bağlı. Biz de Çeliken ilçesine bağlıyız. Ama aramızda 40 dakikalık bir mesafe var. Kardelen Hanım demiş ki kaç yıldır evlisin, kaç yaşındasın? Bir de evlenmeden önce Çelikan'da mı yaşıyordunuz? 5 yıllık evliyim, 31 yaşındayım. Evlenmeden önce Çelikan'da yaşıyordum, evet. Ama eğitim hayatım için yani bir 9-10 senemi şehirde geçirdim. Dershane, üniversite derken bir 10 yıl şehirde geçirdim yani. Aybalayı ne zaman göreceğiz? Düğün fotoğraf ve videolarım varsa gösterir misin sana uygunsa? Aybala biraz daha büyüyünce şehir merkezine ve ilçe merkezine taşınmayı düşünüyor musunuz? Yani okula daha yakın olmak için şehir merkezine taşınmayı düşünüyor musunuz demiş. Okula ve çarşıya ulaşım nasıl ve ne kadar zaman alıyor? Eşiniz herhangi bir fabrika veya başka bir yerde iş bulabilir mi demiş. Bayağı bir olmuş yani. Ayvalayı 1-2 yaşına kadar çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü şu an bir bebek. Biliyorum merak ediyorsunuz, seviyorsunuz. Çok sağ olun, var olun ama biraz daha büyümesini bekliyorum. Yani biraz oyun çağına gelsin sonra. Çünkü Kemal de istemiyor. Yani ben tamam derim ama Kemal kesinlikle şu an için istemiyor. Tabii ki göstereceğiz. Sizin de görmenizi ben de çok istiyorum. Düğün fotoğraf ve videolarım varsa gösterir misin? Videolarımı göstermiyorum çünkü orada üçüncü kişiler de olduğu için belki onlar görünmek istemeyebilir. O yüzden videolarımı göstermek istemiyorum. Ama fotoğraflarım da biz dış çekim falan yapmadık. Sadece telefondan böyle birkaç fotoğrafımız var. Onları isterseniz paylaşırım.
Şehir merkezine taşınmayı düşünmüyorum. Ayvalık büyürse de ona artık çok şükür teknoloji gelişmiş yani. Elinizde telefon ve tabletiniz varsa dünya zaten ayaklarınızın altında. Her türlü imkana sahip olabiliyorsunuz. Şu an zaten her şey online'a dönmüş. Şimdi şehir merkezindeki insanlar bile online dershanelerle sınavı çalışıyor. Okula ve çarşıya ulaşım ne kadar ve ne kadar zaman alıyor demiş. Çarşıya yani Çeliken'e gitsek 1 saat, Malatya'ya gitsek 2 saatlik yol. Okula da çocuklar serviste yarım saat uzaklıktaki okula gidiyorlar. Tabii gönül ister ki bizim köyümüzde okulumuz olsun. Çocuklar burada okula gitsin. Çünkü sabah erkenden yola gidiyorlar. Kışın hava soğuk oluyor. Yani onlar için çok zor. Biz de onları görünce o şekilde üzülüyoruz. Yani keşke buradaki okul şu an yıkıldı ama tabii ki yapılabilir. Keşke hani buradaki insanların da bu yönde bir uğraşı olsa, hani bir talepte bulunsalar, okulumuz yapılsa, açılsa yani çok güzel olur. Ben çok isterim. Ayvalık için de uğraşacağım yani açılsın diye. Eşim fabrikada iş bulabilir mi yazmışsınız. Evet, iş bulabilir Kemal, çünkü çok şükür her işi yapabilecek bir insan. Yani öyle becerikli bir insan. Öyle şu işi yapmam bu işi yapmam diye de gocunmaz. Asgari ücretle şehirde sıkıntı çekmek istemiyorum. Çünkü asgari ücretle nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Ama köyde mesela ayda 10 gün gidip çalışıyor. İşte bize yetiyor çok şükür. Ama şehirde öyle değil yani. Mesela burada duvar işleri oluyor gidiyor. Elektrik işini anlıyor. Elektrik işleri oluyor gidiyor. Sonra ne bileyim inşaat işleri oluyor oraya gidiyor. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz yani. Bazı sorular birbirinin aynı, o yüzden onları cevaplamıyorum. Şu an bebeğe Kemal bakıyor. Aşağıda taziye var. Taziyeye gitmesi lazım. O yüzden acele acele. Bu da uzun süredir çektiğim en kolay video oldu. Hiç yorucu değil. Ben de Adıyamanlıyım. Adıyaman'ın hangi köyündensiniz? Bursa'dan sevgiler yazmış bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Bizden de sevgiler, selamlar Bursa'ya. Adıyaman'ın hangi köyündeyim? Köyün adını paylaşmak istemiyorum. Neden? Neden bunu paylaşmam gerektiğini anlamıyorum. Yani bana çok anlamsız geliyor. Hani buraya gelmek isterseniz tabii ki merak edebilirsiniz. Onun için de benim karşımdaki insanla tanışmam lazım. Bir güven bağı oluşturduktan sonra onu buraya çağırabilirim. Hani nasıl ben tanımadığım, güvenmediğim bir insana nasıl buraya davet edebilirim ki? Bir de köyün adını paylaştığında açık adres vermiş oluyorsunuz yani. Ben içerik üretiyorum. İçeriklerimi izlemeniz gerek. Yani adresine gerek var ki. Paylaşanları görüyorum yani. Bazı YouTuber'lar var mesela bu konudan çok muzdaripler. Keşke adresi paylaşmasaydım diyorlardır yani şimdi. İyi ki paylaşmamışım yani ben. Sizi severek izliyorum demiş. Kürtçe konuşuyorsunuz, anlamıyoruz. Altyazı verirseniz anlarız demiş. Çok teşekkür ederim. Altyazı vermediğiniz halde izliyorum demiş. Altyazı ekliyorum arkadaşlar. Ekranda eğer televizyondan izliyorsanız sağ alt köşede CC yazar. Eğer telefondan izliyorsanız sağ üst köşede CC yazar. O CC yazan kısma basarsanız bütün konuşmaların altyazılarını ekliyorum. Son 1 yıldır eski videolarım da yok ama yeni videolarımın hepsinde var. İleride çocuğun eğitimi için kreş veya anaokuluna götürmek gibi mesele, araba kullansan eşinin işi olduğunda bunları kendin yapardın demiş. YouTube'daki kazancın yaşam standartlarını yükseltme açısından yeterli oluyor mu? Olmuyorsa da inşallah oluyordur. Senin gibi çalışkan fedakar genç bir kadının daha iyi hale gelmesini isterim demiş. Çok çok teşekkür ederim. Saynur adlı kullanıcı. Ehliyetim var. 2016 yılında aldım ehliyetimi. Tabii ki ileride anaokuluna götürmem gerekirse bir aracımız olursa inşallah götürür getiririm. Eşim zaten böyle sabit bir şey yok, serbest meslek yani mevsimlik ne iş olursa onu yapıyor. O da götürebilir yani bir sıkıntı olmaz. YouTube'daki kazancım yaşam standartlarımı yükseltiyor mu? Yaşam standartımızı yükseltiyor diyemem. Geçimimizi sağlamamıza yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı alabiliyoruz. Çok şükür işte mutfak ihtiyaçları oluyor, internet oluyor, elektrik oluyor. Çok şükür bunları karşılıyor. O da bize yeter yani. Daha iyisi Şam'da kaysa. Çok şükür, binlerce kez şükür. Buna da şükür. O da olmayabilirdi yani.
Videoları çok kısa kesiyorsunuz. Biraz daha uzun olsun demiş Ahmet Bey. Evet, biraz kısa kesiyor gibi görünebilirim ama yarım saatlik bir video için bazen 4-5 günün zamanımı alıyor. Mesela geçen Malatya'ya gittim ablamlara. Orada kendi videomu izledim. Dedim ki ya video bitti böyle. Hemen bitti gibi geliyor bana. Diyorum demek ki insanlara da böyle hemen bitiyor gibi geliyor. Yani 30 dakikalık video kısaymış ama bana göre çok uzun geliyor. Neden? Çünkü ben 30 dakikalık video için günlerce uğraşıyorum, altyazı ekliyorum, editliyorum falan filan derken bana o iş çok uzunmuş gibi geliyor. Hani size izlerken çok kısa geliyor ama bana çok uzun geliyor. Sahneleri uzatıp izleyicilerin canını sıkmak istemiyorum, sıkılsınlar istemiyorum. O yüzden sahneleri biraz daha kısa tutup böyle belgesel tadında olmasını istediğim için o yüzden bu şekilde videolar çekiyorum. Daha uzun ve daha kaliteli olsun isterim ama daha uzun ve kaliteli olmadığı için ben de daha kısa ve kaliteli videolar olsun istediğim için hani bazı videoları yetiştiremediğim için işte artık şunu da çekeyim diyorum, mecbur kalıyorum. Günlük bir hayatı çekiyorum. Aslında çekmek istediğim video tarzları çok farklı ama şu an için bu mevcut şartlar içerisinde çekebildiğim en iyi videoları çekmeye, içerikleri üretmeye çalışıyorum. Merhaba Gülaycığım, bahçede kullandığın ateş ocağı var ya, onun adı veya aldığın adresi verirsen sevinirim, yakın çekim yapar mısın, aynısını da yaptırabilirim demiş. Bahçedeki ocağımızı eşim kendisi yaptı. Sadece bir eskimiş bir sobanın üst parçasını aldık, üst kısmını. Onu hurdacıdan satın aldık. 50 TL'ye. O yaptığı taşların üzerine yerleştirdi. Çok basit aslında. Herkes yapabilir. O şekilde zaten videosu da var. 3-4 ay önceki videolarıma bakarsanız orada mevcut nasıl yaptığımız. Gülay Hanım, bir videonuzda diş ağrısına iyi gelen bir şey paylaştınız. Onun adını tam olarak nedir ve daha yakından çekebilir misiniz? Bir aydır diş ağrısı çekiyorum. Nereden temin edebiliriz demiş. Onun adı mozu. Biz mozu diyoruz. Yani mazı. Türkçesi mazı. Onu böyle ortadan ikiye kesiyorsunuz. Dişinizin üzerine koyuyorsunuz. Dişteki iltihabı çekiyor. O nereden satın alınır bilmiyorum. İnternete yazın meşe mazısı diye. Belki internette satışı vardır. Diş ağrılarına gerçi dişteki iltihabı çekiyor. Yani ben de birkaç kez kullandım hamileyken. İlaç kullanamıyorsunuz ya hamileyken. Kaç kardeşsiniz ve arada sıkıldığınız oluyor mu oralardan? 7 kardeşiz. Arada sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok yani. Her yerin kendine göre sıkıntıları var. İnsan şehirde de olsa apartmanda sıkılıyor, köyde olsa da işte ara sıra bir yerlere gitmek istiyorsun, işte gezmek istiyorsun, işte sohbet edeceğin insanlar istiyorsun. O da köy hayatının eksi yönlerinden bir tanesi. Süleyman Bey demiş ki YouTube kazancınız eşinizin Bağkur ödemesine yetiyor mu? İleride kanalınız büyürse YouTube için çekimlerde başka hedefiniz var mı? Karavan turu ve benzeri demiş. YouTube kazancım eşimin Bağkur ödemesine yetmiyor. Eşim kendi çalışıyor. Kendi Bağkur'unu kendisi ödemeye çalışıyor. Ben de kendi kazancımla işte mutfak ihtiyaçlarımızı, İşte evin diğer ihtiyaçlarını, elektrik faturasını, internet faturasını, işte ne bileyim işte insan kendine yeni bir kıyafet alıyor, yeni bir ayakkabı alıyor. Öyle şeyleri karşılıyor kazancım. Kanalınız büyürse karavan turu ve benzeri hedefleriniz var mı demiş. Evet, karavanım olmasını çok isterdim. Yani çünkü hani şu an 2 kişi olsaydık, ben ve Kemal olsaydık arabayla da işte seyahat edebilir, video çekebilirdik ama şu an Ayvalık'ta olduğu için gezerek video çekmeyi çok istediğim için bir karavana da ihtiyacımız var. Aslında araştırdım da baktım da hani kendi minibüsümüzü karavana çevirebilir miyiz diye ama bu işle uğraşan insanlara danıştık. Bizim minibüsümüz çok kilometre yapan bir minibüs olduğu için şu an kilometresi 430 binlerde. O yüzden karavan yapmaya elverişli bir minibüs değil. Eğer karavan yaptıracaksanız en fazla 50 bin kilometre yapmış bir minibüse ihtiyacınız var. Çünkü çok fazla dolaşacağınız için araba çabuk yıpranıyor. O yüzden biz de yeni karavan baktık. Yeni karavanlar da yani bir ev fiyatında neredeyse 2-3 milyon kadar bir maliyeti var. O yüzden
Yani şu an için mümkün gözükmüyor. Yani keşke bir tane karavan şirketi bana sponsor olsun. Nerede bende o şans? Gülaycığım çeyizini paylaşabilir misin demiş Çağla Hanım. Benim çeyizim yani şu an her şeyi kullandığım için böyle sakladığım hiçbir şey yok. Çünkü ben ay eşek arısı. Çeyizimin hepsini kullanıyorum yani. Zaten bu kazadan sonra hiçbir şey saklamamaya karar verdim. Her şeyi kullanıyorum. İnsan yarına çıkacağı belli değil yani. Değil mi? Yoruldum ha. Hangi memleket orası? Adıyaman. Yolu Yaman. Dağı Duman. Doğum yılınız 93 doğumluyum. Açık olmak seni köyde zorlayan bir konu mu demiş Kezban Hanım. Yo, niye zorlasın ki? Yani buradaki insanlar evet evlenince başörtü örtüyorlar ama bence bu kimsenin karışabileceği bir şey değil yani. Karışmaması gereken bir şey. Yani benim ailem de bana karışmıyor. Eşim de bana karışmıyor. Zaten eşim bilmiyorum bu konularda hiç yani bana şunu giy bunu giy şunu ört asla böyle şeyler söylemez. Benim için de ailem için de çevrem için de bir problem teşkil etmiyor. Kemal üniversite mezunu demiş Şirin Hanım. Yok Kemal lise mezunu ama benim için hiç önemli değil. Önemli olan insanın kişiliği, karakteri, insanın davranışları, insanın iç yapısı yani. Benim için bunlar önemli. Ayşe Hanım demiş ki Gülay ben seni Edirne Bulgaristan sınırına yakın bir köyden takip ediyorum. Çok marifetlisin. Sizin orada tarımla mı hayvancılıkla mı geçiniyorsunuz? Burada tütün yapıyorlar arkadaşlar. Genelde çelik yanında tütünle uğraşırlar. Tütün ekerler, yetiştirirler. Ama bu köyde insanlar genelde taş duvar işi yaparlar. Hayvancılık da var ama az. Başka da günlük yevmiye işleri oluyor. Duvar işleri, inşaat işleri. Yani bu köydeki insanlar çok çalışkan arkadaşlar. Aynı emeği başka bir yerde sarf etmiş olsalardı çoktan zengin olmuşlardı yani. Selamun aleyküm demiş bir izleyicimiz. Aleyküm selam Hatice Hanım. Benim de merak ettiğim şey inşaat ne zaman bitecek? Neden bu kadar uzun sürdü? İnşaat yani Yusuf abi her şeyi kendi yaptığı için o yüzden yavaş yavaş yapmak zorunda kalıyor. Çünkü mesela bir gün evle uğraşıyor, 3 gün dışarıda başka bir iş yapıyor. Sürekli başka işleri çıkıyor ya da duvar işine gidiyor, ev işi yarım kalıyor. O yüzden uzun sürüyor. Aslında yoksa hemen biter. 250 bin liraya sıva yaparız dediler alt kat için. Yusuf abi de dedi ki ben gidip kendim dışarıda çalışıp o parayı onlara vereceğim, başkasına vereceğimi kendim yaparım dedi. Kendisi yapıyor yavaş o yüzden yavaş oluyor yani işler. Ay güneş gitti. Hava soğudu. Bir izleyicimiz yazmış ki çocuğun olmuyor muydu? Olmuyorsa neden? Bir de neden terlik giymiyorsun? Ayakkabının üstüne basıyorsun. Sağlığınla bir ilgisi varmış merak ettim. Bu çok ayıp bir soru bence. Yani tabii ki insan merak edebilir ama merak ettiği her şeyi de insan sormaz bence. Ahmet Bey. Bir de erkek. Hiç beklemediğimiz bir zamanda hiç beklenmedik bir şekilde geldi hayatımıza. İzleyicilerimiz sağ olsun hem Fatma ablalara hem de Sakine eltimlere yani kaynımlara destek sağlıyorlar. Yani eğitimleri olsun, kılık kıyafeti olsun hem de başka şekilde de destekliyorlar. Çok şükür tabii ki böyle olmasını ben de çok isterim. Çünkü bir de insanlar çekemiyor yani. Diyorlar yine bunlara bir şey paket geldi. Bir de yaptıklarımı şimdi paylaşsam mesela diyelim ki hediye geldi. Hediyeyi paylaşsam bana diyorlar ki sen işte gösteriş yapıyorsun. Neden gelen eşyaları paylaşıyorsun? Çeksen bir değer, çekmesen bir değer. Belki Fatma abla da Sakineler de onlar da rahatsız olur diye çekmek istemiyorum. Gelen hediyeleri işte vesaire olsun. Tabii ki destek oluyorum. Hayatta her şey karşılıklıdır. Saygı, sevgi, her şey. Yani her şey. Benim şivem var arkadaşlar. Yaşadığım bölgeden dolayı şöyle konuşuyorum mesela. Ay dondum ya. Oy bu nasıl bir soğuk. Mesela bu normal konuşmam. Ama bir topluma seslendiğim için şöyle bu şekilde konuşmam gerekiyor. Ay dondum ya nasıl soğuk. K'yi G'ye çevirerek söyleriz. Mesela konuşma demek yerine konuşma. Kırmızı yerine kırmızı. Böyle bir şivemiz, gırtlağımız var. O yüzden direkt Adıyamanlı olduğumuz belli oluyor. Bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Çünkü çok soğuk ve Ayvalık içeride. Kemal'in aşağı gitmesi lazım. Köyde taziye var.
Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Ücretli değil, ücretli sananlar var. Abonelikler ücretsiz. Hiçbir ücret alınmıyor. Sadece abone ol'a tıkladığınızda ben yeni video yüklediğimde size haber geliyor, bildirim geliyor. Bu kadar. Benim de abone sayım artmış oluyor. Kanalımı çevrenizdeki insanlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Videoları beğenip şöyle bir tıklayıp bir de güzel bir yorum yaparsanız şaka yapıyorum ya, yorum yapmak zorunda değilsiniz. İçinizden geliyorsa yapın, gelmiyorsa yapmayın. İzlemek istiyorsanız izleyin. Sırf izlemiş olmak için izlenmiş olmak için izlemek istemiyorum. Gerçekten izlenmeyi hak etmek istiyorum. Zaten videolarımı da sırf izlenmek için yapmıyorum kesinlikle. Şu an çektiğim videolar tamamen elimden geldiği kadarını yapabiliyorum. Şartlarımı fazlasıyla zorluyorum arkadaşlar. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Hepinize tek tek sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten burada bir aile gibi olduk. Hani bunu sırf aha, bargir koptu. Bargirin ipi koptu. Yani bargir beygir. İpi koptu, şu tarafa doğru gidiyor. Çok tehlikeli. Çünkü dışarıda herhangi bir çocuk varsa ezebilir. Aha, valla bu tarafa doğru geliyor. Bir tepsi var ya insan, tamam işim bitti. Ay. Ben gidiyorum. Ön dişlerim hamileyken kırıldı. O yüzden yapamadım. Şu anda da emzirdiğim için, anestezi alamayacağım için yaptıramıyorum. İnşallah Ayvalık'ı sütten kesince dişlerimi yaptıracağım. O yüzden kameraya çok yakın konuşamıyorum ve çok rahat da konuşamıyorum. Neden dişlerini yaptırmıyorsun diyen izleyicilerimiz var ya, o yüzden bunu da cevaplamış olayım. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.